Merhaba arkadaşlar. Herkes görüşmeyeli iyidir umarım. Bir videoda daha beraberiz. Bir süredir video çekememiştim. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz bir yıldır size aracım hakkında veya elektrikli araçlar hakkında bazı bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce, bilgimin yettiğince. Şimdi artık bu paylaşımları bir kademe daha yukarı taşımanın zamanı geldiğini düşünerek bir adet OBD cihazı satın aldım. OBD cihazı nedir derseniz, OBD cihazı aracın OBD portundan beynine ulaştığımız araçtaki verileri, sensörlerin okuduğu verileri bilgisayarımıza veya telefonumuza aktardığımız ve daha kapsamlı analizler yapmamıza yarayan cihaz. Şimdi beraberce bu cihaza bir bakalım. Sonra bu cihazı arabamıza bağlayalım. Daha sonrasında arabadan hangi verileri okuyabiliyoruz? Buna hızlıca bir bakış atacağız. Şimdi sadece OBD cihazı yetmiyor. Tabii bir de telefona kurduğumuz bir yazılım var. Bu yazılımla beraber OBD cihazı üzerinden arabamızla haberleşiyoruz. Şimdi bu yazılımın arayüzüne hızlıca bakacağız. Ne tür veriler okuduğumuzu göreceğiz ve bundan sonrasında da artık o verileri daha ayrıntılı bir şekilde ele alarak incelemeye devam edeceğiz. Burada ilk etapta benim kendi elimdeki elektrikli aracımın verilerini analiz edeceğiz. Eminim ki daha sonrasında diğer farklı elektrikli araçlarla da bunu yaparak kütüphanemizi genişleteceğiz. Evet, o zaman şöyle bir cihaza bir hızlıca bakalım. Sonra aracımıza montajını göstereceğim. Sonra da ilk verileri beraberce hızlıca bakacağız. Evet arkadaşlar, cihazımız bu. Hani bunu bir reklam olarak düşünmeyin. Bunu ben kendi paramla satın aldım ve bu cihazın benim aracımla uyumlu olduğunu öğrendiğim için aldım. Daha önce farklı bir markanın bir cihazını almıştım ve aracıma bağlanamamıştı. Bu cihazın, bu markanın araçla uyumlu olduğunu forumlardan falan öğrenerek aldım. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle kartonu çıkarttığınızda şöyle küçük bir cihaz. Güzel bir kutusu var. Özenmişler. Arkadaşlar cihaz böyle küçük bir kutu içerisinde gelen küçük bir cihaz. Şimdi şurasında 3 tane led var. 3 farklı renkte. Bu ledler de araca bağlandığında yanıyor. Bize bağlantı durumu hakkında bilgi sağlıyor. Bakalım kutusunda başka ne var? Onu çıkarttık. Burada da kullanıcı kılavuzu var. Bluetooth 4.0 ile bağlandığını anlatıyor. İngilizce, Türkçesi var mı? Bakarız. Bunları beraberce daha sonrasında enine boyuna araştırarak videolar yapacağız. Evet, ben şimdi cihazla arabaya gidiyorum. Cihazı arabaya takayım, verileri okuyayım. Siz de bu arada aşağıdaki abone ol tuşuna basıverin. Evet, cihazı şuraya takacağız. Bu boşluğu, bu bölmeyi bir açalım. Alttan tutup birazcık şöyle çekince tırnaklarından çıkıyor. Hadi şuradan şöyle çekelim. Evet, bölmeyi açtık. OBD girişimiz burası. Şimdi buraya cihazımızı takacağız. Evet, şimdi aracı çalıştırıp bakalım neler göreceğiz. Evet arkadaşlar, cihazdan ilk ekran görüntülerini aldım. Şimdi buraya koyuyorum. Şimdi beraberce bir bakalım, üzerinden geçelim. Neymiş bu veriler? Şimdi hızlı hızlı bakacağız. Daha sonrasında enine boyuna bunların analizlerini zaten yapmak için bol bol vaktimiz var. Evet, ilk başta Car Scanner yazılımını kullanarak araca bağlanıyoruz. Car Scanner'ı açtık. Şimdi ben daha önce şeyi yaptım. Ayarlardan bağlantı e, profilini oluşturdum. Yani Bluetooth 4.0 kullanarak Stellantis bir platforma bağlandığını gösterdim. İşte burada görüyorsunuz. Adaptör kısmına Bluetooth 4.0'a ekliyoruz. Bağlantı profiline de işte Opel OBD2 elektrik dediğimizde bizim Mokka'mızı tanıyor. Şimdi bakalım. Burada ana ekran bu şekilde. Bir göstergelere girelim neler varmış. Burada 17 tane alt şey var, ekran var. Şimdi hızlıca bunlara bakalım. Evet, burada gördüğünüz şu an bataryanın şarj durumunu gösteriyor. İkinci kısma geçtik. Burada
Yine batarya kısmı, batarya ile alakalı bir arayüz bu da. Şarj durumumuzu, depoladığımız enerjiyi gösteriyor. Burada alt alta 4 tane grafik koymuş. Yine batarya DC kapasitesi, batarya voltajı, batarya gücü. Bunlar yolda giderken de anlık okunan veriler. Dördüncü ekranda burada hücrelere bakıyor artık. Hücrelerin maksimum voltajı, minimum voltajı, hücreler kaç hücremiz var? 73 tane hücremiz varmış. Batarya gücüyle alakalı yine bir ekrana geldik. Burada motorun torkunu, motorun gücünü, bataryanın gücünü, statorun ısısını gördüğümüz, hızımızı gördüğümüz bir ekran. Altıncı ekranda yine aracın hızı, torkunu, gücü gösteren bir ekran ama bu da ibre şeklinde gösteriyor. Yedinci bir ekranımız. Burada da yine araç hızını gösterdiği bir ekran. Bunları tek tek daha sonrasında yolda giderken de açıp kayıt alacağız. Burada da yine batarya ile alakalı bataryanın şarj durumunu, enerjisini, batarya voltajını gördüğümüz bir ekran. Soğutma ile alakalı bir ekran. Burada soğutma sıvısının, motorun ısısını falan görüyoruz. Bu batarya gücünü gösteriyor. Şu an anlık çekilen güç rejenerasyona düştüğünde eksiye geliyor. Güç çekildiğinde artıya geliyor. Burada yine hücrelerle alakalı, hücrelere daha ayrıntılı baktığımız bir yer var. Minimum hücre voltajı, maksimum hücre voltajı. Şimdi buraları çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Öyle çok vaktinizi de almak istemiyorum. Daha sonrasında uzun uzun bakacağız arkadaşlar bunlara. Evet, yine maksimum güç, rejenerasyondaki maksimum güç. 13. ekrana geldik. Maksimum, yine bu biraz önceki ekranın grafiğe dökülmüş hali. Batarya gücümüz, maksimum aldığımız güç 10 saniyelik, sonra 30 saniyelik maksimum aldığımız güç gibi, rejenerasyon gücü. Bunları gördüğümüz, grafik halinde gördüğümüz bir ekran var. Bunları yolda giderken aslında kayıt alıp daha sonrasında ayrıntılı bir şekilde sizle inceleyeceğiz. Bunları çok zevkli olacağına eminim. 14. ekrana geldik. Burada yine motor torkunu görüyoruz. Motorun mekanik torku, ısıyı görüyoruz yine. Odometer, 12 volt bataryanın voltaj değerini görüyoruz. Yani aklınıza gelen her veriyi görebiliyoruz. Zaten birçok sensör var. Biraz sonra araçtaki sensörlere de bakacağız. Burada yine motorun ısısı, soğutma sisteminin ısısı, DC-DC konvertörün ısısı, anlık izleyebiliyoruz hepsini. Yani bunlara anlık izleyerek herhangi bir yerde bir sorun olup olmadığını da tespit edebiliriz. Evet. Yolda giderken anlık hızımızı falan hepsini muntazam izliyoruz. İşte görüyorsunuz 400 volt hücrelerin maksimum gücünü. Şimdi canlı veri kısmına gelirsek, canlı verilere birleştireyim mi, ayrı ayrı grafikler halinde mi oluşturayım diyor. Hangi sensörlerin izlenmesini istediğimizi buradan işaretliyoruz. Hepsini de işaretleyebiliriz. Ya da görüyorsunuz tek tek ayrı ayrı seçtiriyor. Yani hangisine yoğunlaşmak istiyorsanız onları işaretliyorsunuz. Yüzlerce sensör var arkadaşlar. Çok ayrıntılı bilgilere ulaşacağız. Çok eğleneceğiz. Evet, birleşik grafik dedik. Burada görüyorsunuz. Burada izleniyor artık. Şimdi şuradan sensörlere bakalım. Burada da işte tek tek sensörleri izleyebiliyoruz. Aşağı doğru yavaş yavaş çektim. Batarya DC current, batarya DC voltaj, minimum hücre voltajı, maksimum hücre voltajı. Biraz sonra tek tek o 73 tane hücrenin her birine izlediğimiz alanlara geleceğiz. Evet, burada işte hücre 1, hücre 2, hücre 73'e kadar hepsinin tek tek voltajlarını izleyebiliyoruz. Yani ölen hücreler olursa buradan tespit edebiliyoruz arkadaşlar.
Şu an gördüğümüz kadarıyla hücrelerimizin hepsi sağlıklı. Hepsinin voltaj değerleri de birbirine gayet yakın. İstenilen, beklenilen bir şey bu da zaten. Aracımızın hızıyla alakalı veriler de buradaydı. Buradan hata kodlarını görebiliyoruz. Hangilerinin hata kodunu okunması istediğini işaretliyoruz ve motoru kontrol ediyor. Hata kodlarını okuyor şimdi. Daha önce aldığımız hata kodlarını burada çıkartacak. Evet, 2 tane hata kodu oluşturulmuş. İşte bu burada yazan kodlarla hangi hatayı aldığımızı direkt Google'dan da aratabiliyor. Şu an internete bağlı olmadığından bulamadı. Frame'i donduruyoruz ama bunların işte ne anlama geldiğini, ne işleve geldiğini hepsini beraberce çözeceğiz arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldik. Ayarlar kısmında da evet, başta da kısa bir göstermiştim. Burada yazılımla ilgili ayarları yapıyoruz. İstatistikleri görüyoruz. Tüketim fiyatı, bunları çözeceğiz hepsini. Eko tanımlayıcı. Alt başlığı altında bunları işaretliyoruz. Aracın tuttuğu kayıtları buradan indirip analiz edebiliyoruz arkadaşlar. Biraz önce gördüğümüz işte bu alt seçeneklerin her birini kaydetmiş araç. Biz hangisiyle ilgili kaydı almak istiyorsak işaretleyip grafik haline getiriyoruz. Buradan da işaretlediğimiz verilerin grafiğini izleyebiliyoruz. Burada batarya sağlığına baktık. Evet. Mesela bu 2 verinin grafiğini, 3 verinin grafiğine bakalım. Batarya gücüyle alakalı bir grafik oluşturdu. Kat edilen mesafe, muhtemelen yol almadık o son kayıtta. Durduğu yerde açmışım kontağı. Onun için boş bir grafik çizdi. Evet arkadaşlar, performans testlerini çözeceğiz ileride. Neymiş bilmiyorum şu anda. Emisyon testi bizim aracımızda yok zaten, bir emisyon. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazılımın arayüzü de böyleydi. Bu tür verileri görebiliyoruz. Ben de sizlerle bunu öğreneceğim. Öğrendikçe de size daha ayrıntılı videolar hazırlayacağım. Şimdilik ilk bakışı atalım dedim. Bundan sonra da artık daha ayrıntılı incelemelerle karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.